Merhaba, ben Mustafa Sait Kesici. Türkiye 1200.'sü oldum sayısalda. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Şu an Hayalhanem'in Mersin ve Mehmet Yıldız kanallarının sosyal medya ekibindeyim. İsmim Doğukan Kanşıray. İnşaat sektöründeyim. Beton santralimiz var. Aynı zamanda taş ocağımız var. Mersin'in birçok yerinde fabrikadır, depodur, evdir, villadır bu gibi yerlere beton döküyoruz. Hayalhanem'de sosyal medya ekibindeyim. Instagram sayfalarının videolarını yapıyorum. 15 kişilik bir ekibimiz var. Ben Alaaddin, İstanbul Aydın Üniversitesi %100 burslu olarak tıpa yerleştim, İngilizce tıpa. Hayalhanem'deki vazifem sosyal medyada video editörlüğü, video düzenleme gibi rollerde bulunmaktayım. Halit Eyüp 14.400 sıralamayla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Sosyal medya ekibinin paylaşımların hazırlanması, konuşulması, toplantıları derken geç saatlere kadar çoğu zaman Hayalhanem'de mesaimiz devam ediyor. Ben Muzaffer Kerem Akbalık. 11.000 küsürlük bir derece yaptım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Türkiye'nin en iyi makine mühendisliği bölümünü kazandım. Hayalhanem'in YouTube'da paylaşmış olduğu editlerde editörlük yapıyorum, renklendirme yapıyorum, efekt yapıyorum. Bu konularda yardımcı oluyorum. Lisemde de çok başarılı bir öğrenciydim. Okulun en gözde öğrencilerinden biriydim. Onun için de güzel bir yer istiyordum. 11. sınıftan beri bir planım vardı. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ni nasıl kazanırım? Ona göre bir çalışma planı düzenledim kendime. Sınav açıklandı. En başından beri, 11. sınıftan beri istediğim hayalim olan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazanabiliyordum. Hayatımın aslında en büyük başarısı o. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmışım. Zaten hayalim de buymuş. Okula gitmişim. Boğaz'ın kenarında. Manzarası çok güzel. Okul yeşillik. Zaten okula girdiğiniz anda okul sizi alıp götürüyor. Yani o Boğaziçi'ni bu kadar istememin sebebi de 11. sınıftaki okulu gezisiydi. Yani lisemiz bizi 11. sınıfta üniversite gezisine götürdüler. Yani yaklaşık 6-7 tane üniversite gezdik. Ya ben Boğaziçi'nin kapısından girdiğim anda ben burayı kazanmalıyım dedim. Birazcık da böyle tuttuğunu koparan biriyim. Yani o açıdan. Yani bunu yapacağım dersem Allah'ın izniyle onu yaparım. Güzel bir okula gelmişim. Güzel bir evde yaşıyorum. Ama mutlu değilim yani. Orada benim ilk hayatımdaki bu kırılmalardan diyeyim, psikolojik sıkıntılardan ilki üniversiteye ilk başladığım zamanlarda oldu. Mutluluğu aslında o dünyevi lezzetlerde aradığımdan dolayı birazcık daha mutlu değilmişim. Onu şimdi fark ediyorum. Çünkü insan bir şey elde ettiğinde onun ondan gideceği korkusu bile o elde ettiği lezzeti kaçırıyor. Bediüzzaman Said Nursi Risale'de bahsediyor. Dünyevi lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Tam olarak bu anı yaşadım yani Boğaziçi'ni kazandığımda. İçimde büyük bir sıkıntı var yani. Bu kadar şey bunun için mi çalışmıştım diye çok düşündüm yani. Merhabalar. Betona üretilecek malzeme için taş ocağında burada patlatmalar yapıyoruz. Patlayıcı madde koyulduktan sonra biz oradan 5 kilometre kadar uzaklaşıyoruz. Sonra elimizdeki düğme aracılığıyla patlatmayı başlıyoruz. Liseye kadar aslında Maraş'ta okudum. Güzel bir puan yaptım lise geçiş sınavında. Sonra abilerim, ablam buradaydı, İstanbul'dalardı. Burada yaşadıkları için dediler sen de gel. Burada seçkin bir liseye geldim o zaman. Pertevniye Lisesi'ne gelmiştim. O zaman işte başkanlık seçimleri vardı. Çok çekişmeli bir süreç. Yani süreci şöyle anlatayım. O zaman ünlü insanlarla mesela diyorsun ki Polat Alemdar, o zaman Necati Şaşmaz ve Sabri Sarıoğlu diyor ki Pertevniye başkanlık seçimlerinde Alaaddin'i destekliyorum. Siz de Alaaddin'i destekleyin. Spor günlerinde görüşmek üzere. Kazandığında aslında okula geleceğim demeye çalışıyor. Bir vaadin gibi olmuş oluyor. Biraz daha hani havuz yaptıracağım, onu yaptıracağım vaatleri bizim okulda biraz daha gerçekçiye kaçmış şekilde çünkü yapabiliyoruz. Sonra başlangıç seçiminde 27 oyla falan ben kazanmıştım. O 11. sınıf organizasyonlar olsun, arkadaşlarla takılmalar olsun keyifli bir dönemdi. Pertevniye'nin son başkanı da koltukla bizde kalmış oldu. Okulda hocalar der hatta son başkan geldi diye. Güzel bir anılar biriktirmiştik o dönem için. Jeoloji mühendisiyim aynı zamanda. Memlekette ailece fabrikalarımız var. Kereste üzerine fabrikamız var. Birkaç nesildir keresteciyiz. İstanbul'da da böyle ufak tefek emlak, kira işlerimiz var. Bizim bir tane danışman hocamız vardı. Teknofest'te öğrenci yetiştiriyordu. 2 tane proje yaptık orada 11. sınıfta. İkisi de Adıyaman'da tek finale kaldık biz. İstanbul'a gönderdiler bizi. O projelerin sunumunu gerçekleştirdik. İşte Teknofest'teki faaliyetlere katıldık vesaire. Üniversite kazandıktan sonra üniversitenin 1. sınıfında tekrar o proje hevesi başladı bende. 3 tane arkadaşla beraber geldik yan yana. Sene başından itibaren çalışmaya başladık. 14 tane takım vardı final yarışmasında. O 14 takım arasında biz birinci seçildik. Hatta %78 gibi bir oyla, yüksek bir oyla birinci seçildik yani. Oradan o projeyi devam ettirdim. Yazında işte 1. sınıfı bitirdikten sonra 1. sınıfta 74 gibi bir güzel bir puanla geçtim. 2. sınıfın başına geldiğim zaman bu sefer yeni geliştirdiğim projelerin sunumu için işte yarışma bakmaya başladım, konferans bakmaya başladım. İspanya'nın düzenlediği
Dünya Kanser Konferansı vardı. Kendi bildirimini, projemin özetini oraya gönderdim. Doktorların, işte yüksek lisansüstü çalışan araştırmacıların, onların projelerinin yanında benim projeyi de kabul ettiler sunabilirsin diye. İngilizce olarak ona hazırlandım. Yakın zamanda onu sundum. O sunumdan da kabul aldık, sertifika verdiler. O Covid döneminde bile aslında boş geçirmemek için LinkedIn'deki belli başlı şirketlere mesajlar yazmaya başladım. İşte sizinle çalışmak istiyorum, şöyle fırsatlardan yararlanmak istiyorum gibisinden. Güzel dönüşler de geldi ve henüz hazırlıktayken bir şirkette işe başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne baktığınız zaman Türkiye'nin gerçekten sayılı üniversitelerinden bir tanesi. Hele de mühendislik bölümü olarak çok ciddi bir üniversite. Çok güzel, çok başarılı mühendisler yetiştirmiş. Bizim arkadaşlar böyle kafeye gitmeyi çok severdi. Biz de çok severdik ama bir yerden sonra sıkıyor tabii. İşte arkadaşlar kafeye gidiyordu. Ben okulun bodrum katında topraksız tarımla uğraşıyordum. Ultraviyole ışınlarımız vardı. Farklı pH'leri, ölçerlerimiz vardı. Onlarla uğraşıyorduk. Sonrasında yine bir kulüp projesiyle beraber eklemeli imalat makinesi ürettik. Bu da dünyada aslında yeni çıkan bir sistemdi. Savunma sanayisinde de çok kullanılıyor. Roketlerde kullanılıyor, araçlarda kullanılıyor. Pek çok alanda kullanılıyor. Sadece dünyada ve Türkiye'de yeni aslında makaleleri çıkmaya başlıyordu. Biz de bu alanda bir makine yapmaya karar verdik. Dünyada da multimateryal basabilen yoktu o zaman. Arkadaşlarla işin içine giriştik vesaire. İşte LCD ekranlar, basımı neyle yapalım, bunların rezinesi ne olsun, işte yapıştırıcısı ne olsun gibisinden bayağı bir çalışmaya girdik. Ve bunu yaparken de henüz üniversitenin 1. ve 2. yıllarında falandık yani. Sonrasında bu makineyle Teknofest'e katıldık ve hamdolsun bir ödül de kazanıldı. Sonrasında işte bu alanda araştırmalarıma devam ettim. Belli başlı yerlerden davetler aldım. Belli başlı zirvelere burslu olarak davet edildim. Orada dünyanın her yerinden gelen akademisyenlerle tanışma fırsatı elde ettim. Bunları takip eden süreçte de akademik başarıları da devam ettirerek bir süreç ilerletiyordum aslında. Şimdiye kadar hep iş hayatından bahsettik. Biraz da sosyal hayat. Sosyal hayatta da daha çok mesela böyle gelip marinada, deniz kenarında bir mekanda oturup bir şeyler içmeyi seviyorum. Daha sonra arabaları seviyorum. Şimdi baktığın zaman Allah birçok imkan nasip etmiş maddi anlamda. Ne yapabiliyorsun en fazla? İşte ATV'ye biniyorsun, güzel arabalara biniyorsun. İşte ne bileyim Mersin'deki iş adamları olsun, onların arkadaşları, çocukları olsun bir araya gelip oturabiliyorsun. Bunlardan kendi çapında keyif aldığını zannediyorsun bir süre boyunca. Ama sonra bir dönem oluyor. Bunların hiçbiri hani ruhta bir karşılığı olmadığı için canı sıkılmaya başlıyor. Yani arkadaşlar olsun, farklı arabalar olsun artık ruhunu doyurmuyor. Ondan sonra yeni bir arayış içine giriyorsun. Tabii akademik başarılar da bir yere kadar tatmin ediyor. İnsan zihnini başarıya odaklayınca farklı arayışlar içerisine giriyor. Ben de Amerika'ya gitmeye karar verdim. Yani yurt dışı deyince insanın aklına en başta gelen ülkelerden bir tanesi. Boston'a iniş yaptım. İlk süreçte paramı ciddi şekilde kazandım ve kendi ayaklarımın üstünde daha fazla durmaya başladım. Birçok genç bu sırada maddi olarak tabii sıkıntı çekiyordu ama ben dediğim gibi karar verdiğimi yaparım. Amerika hayatı nasıldı diye soracak olsanız. Dediğim gibi istersen huzurlu, istersen aksiyonlu. Yani sabah uyandığında kahveni yudumlayıp gün doğumunu izleyebilirsin. Bir yandan yanında sincaplar geçer, bir yandan geyikler. Huzurlu bir hayata sahip olabilirsin. Bir yandan da ışıklı bir hayata da sahip olabilirsin. Çünkü baktığın zaman maddi olarak kendi ayağının üstünde durduğunda pek çok kapı sana açılıyor. Sabah kalktığın zaman bir kanoyla başlayabilirsin güne. Okyanusta yüzme fırsatı da var tabii. Biraz derin ve dalgalı ama bir lezzeti var, ayrı bir lezzeti var yani.
zaten tıp istiyordum. Aileden bir teşvik geldi. Dedi ki İngilizceyi tercih et, seni Londra'ya gönderelim. Tamam dedim, böyle bir güzel bir teşvik olunca normalde nefret ediyordum ama gittim. Sonra Londra'da 6 ay kadar kalma fırsatı oluştu. 6 ay dil okulunda sadece İngilizce öğreniyoruz. Tam bu sıralarda da sınav bitiminden itibaren önceki zamanlarda ilgi olduğunu söylemiştim. Bu ilgilerden biri de bir kız arkadaşım vardı lisedeyken ama sınav senesi olunca orayla ilgilenmiyordum. Ama sınavın bitimiyle beraber tekrardan görüşmelerimiz sıklaştı ve ilişkimiz başladı. Yaz ayındayken yani Londra'dayım, o da Amerika'ya gitti 3 aylığına. Bizim uzak mesafe daha da uzak oldu. O da gurbette, ben de gurbetteyim. Birbirimize iyice kuvvet oluyoruz ama uzak mesafe ilişkisi yani ne kadar olabilirsin. Geldim Türkiye'ye, 1. sınıfa başlayacağım. İngilizceyi hallettik, o da geldi. Bir kopukluk hissediyorum. Karşı taraftan görüşmek istemiyorum tarzı kaçamak cevapları aldım. Boğaziçi'nde okurken aynı zamanda çalışıyorduk. Yani genellikle bütün gelenek böyle, yani herkes bir şekilde bir yerlerde çalışıyor oluyor. Ben de 3. sınıftayken bir teknoloji firmasında işe başlamıştım stajyer olarak. Aslında şöyle çevremize baktığımızda yani benim yerimde olmak isteyen belki binlerce insan olacak. Güzel bir üniversiteyi kazanmak, o üniversitede başarılı bir şekilde bitirmek, iş hayatına atılmak, iş basamaklarına bir şekilde yükselmek. Yani ben bunu çok erken zamanda başarmıştım. Tüm bunlar ileriye doğru giderken bir şeyler sürekli eksikti. Yani o ilk okulu kazandığımda da bir şey eksikti. İlk işe başladığımda da bir şey eksikti. Okulu bitirdiğimde de bir şey eksikti. Yani sürekli bu eksikler vardı. O zaman dedim ki yani bu eksik ömrüm boyunca gitmeyecek. Hiçbir zaman tam mutlu ve huzurlu hissetmeyeceksiniz. O zaman mutluluğu ve huzurlu sonsuzda aramanız gerekiyor. Başka bir şekilde bulamayacaksınız çünkü. Kendinizi neyle tatmin etmeye çalışırsanız etmeye çalışın. Yani ne elde etmeye çalışırsanız elde edin. Ben çoğunu elde ettim. Yine de tatmin olmadım. Ama şu an burada mutluyum ve bunun ömrümün sonuna kadar devam etmesini istiyorum. 25 yaşındaydım. Üniversitenin son yılındaydım. Son yıl bunalımı diye bir şey var. Üniversiteyi okuyanlar bilir yani. Mühendis mi olayım? Ailemin işleri var. Onlara mı devam etsem? İşte ne bileyim memlekete mi dönsem? Anlatabiliyor muyum? Sinop'ta mı yaşasam? İstanbul'da mı yaşasam? Yani Sinan nasıl bir adam olacak? Nasıl bir insan olacak? Tam o zaman karar veriyorsun. Anlatabildim mi? Kız kardeşim bir tane video attı o sıralar. Kız kardeşimle de aramız çok iyidir yani. Abi ille de izle, ille de izle. Yine de onun hatırına 2 hafta sonra izlemiştim yani. İzledim ama izler izlemez bir gitmek istedim. Hatta Mehmet abi o zaman böyle bir sert bir sohbeti vardı. Ya oğlum buraya gideriz. Bir sürü günahlı adamız filan, hani ne yaparız, ne ederiz? Bir çekinmiştim yani. Gitmeye gelmeye başladık. Az önceki mevzu olmaya başladı. Yani zaten hayatımda bir karar noktasındaydım. Kararsız kaldığım 4 seçeneğin arasında 5. seçenekte hayalhanem girmiş oldu hayatıma. Daha sonra hayalhanem 1. seçenek oldu. Yani hep önceliği hayalhanem yapıp yoluma devam etmeye karar aldım ve bunu yapalı yaklaşık 12 yıl oldu. Allah muhafaza eylesin. Allah daim eylesin inşallah. Yapacak çok daha böyle bir sürü hayalim, hedefim, bir şeyler vardı tabii ki ama bunlardan çok daha güzelini Allah bana nasip etti. Uğruna ölünecek bir şey varsa burada olmalı. Anlatabildim mi? Mesela hayatında ne daha önemli olabilir? Yani hayatını vereceğin şey bu dünyadakilerden daha değerli bir şey olması lazım. O da Allah için hayatını verirsin. Anlatabildim mi? Bu kadar maddi imkanın var, işin var, gücün var. Ne bileyim son model arabaya biniyorsun, en güzel semtte oturuyorsun, en güzel evde oturuyorsun. Ama çıkıp bunların arasından saat 4 olduğunda hayalhaneme geçiyorsun. Orada akşama kadar mesai yapıyorsun. Akla bir soru geliyor. Genelde dışarıdaki eski arkadaşlarım olsun, akrabalar olsun çok soruyorlar. Yani bu kadar imkanın arasında neden hani farklı bir yaşam tarzı seçmedin diyorlar. Şunu unutuyorlar. Allah rızası için çekilen bir zahmetin içinde Allah öyle bir rahmet saklıyor ki. Bunun cevabını kendimde çok düşündüm. Neden böyle yani? Bir edit yapıyorsun oysa ki. Şimdi Instagram sayfasına yaptığım bir tane Reels videosu, tamam mı? Örnek veriyorum. Bir paylaşılıyor. Bazen 6-7 milyon kişiye ulaşıyor değil mi? Oradan mesela kişi Instagram'dan YouTube'daki uzun video haline giriyor. Açıklamaya yazıyoruz. Ya bir bakıyorsun oradan gidip videoyu izleyen insanların hayatı değişiyor. Şimdi bunun karşılığında ne kadar araba, yat, kat ver, bir kişinin imanına vesile olmaktan daha değerli mi? Değil tabii ki. Üstad Hazretleri'nin Risale-i Nur'da bir cümlesi geçiyor. Bak diyor ki, çünkü bu ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir. Paylaştığın, editini yaptığın bir videonun bir kişiye ulaşıp
o kişinin imanını kurtarması, ki hayalhanem milyonlarca insanın imanını kurtarıyor bu cihette vesile olarak. Bütün dünya faydasının üstünde. Bir insan bunu kalben sindirdiği zaman diyor ki ya arkadaş, şimdi 60'ıma 70'ime kadar çalışacağım, para biriktireceğim, bir şeyler yapacağım, katacağım da katacağım üstüne. Ama bunların hepsinden daha kıymetli bir şey var. Ne? İman kurtarmak hizmeti ya. İnsanların bizim gözümüzde bu zamana kadar hep en değerli şey olan, işte dünyayı kazan, dünyanın sahibi ol, bir sürü maddi imkanın olsun dedikleri şey ne kadar bir anda değersizleşti ya, değil mi? Üstadın sadece bir cümlesiyle. Durum böyle olunca ben de düşünce yapımı değiştirdim tabii ki. Sabahtan akşama kadar tozun toprağın içerisinde sadece dünya menfaati için kalmak istemedim. Ama ben bilmiyorum ki nereden başlayacağım, ne yapacağım, ne yapıyorum mesela? Namaz kılıyorum. İşte Ramazan'da oruç tutuyorum, zekat veriyorum ama bir bütün bunlar değil. Yani mutlaka üstüne katman gerekiyor. Ahirete de bir eser götürmen gerekiyor. Tam ben nasıl Allah'ı razı edebilirim diye düşünüp durduğum dönemde hayalhaneme gitmek nasip oldu. Çocukluktan beri aslında dinler sayılabilecek bir aileden geliyorum. Özellikle ortaokul zamanlarından beri böyle çevremden duyduğum işte bu yeni zamanlarda ortaya çıkan böyle ilginç sorular vardı. İnsanın kafası basmazdı tabii o zamanlarda. Hani çok o da işte oyundadır, okuldadır, arkadaşlarıyla, arkadaş çevresindedir falan. O zamanlarda çok böyle dikkatimi çekmiyordu. Kısa bir zaman düşünüyordum, sonrasında devam ediyordum yoluma. Zihnimi karıştırma dönemi olmuyordu. Bir senelik dönem zaten pandemi olduğu için evdeyiz. Ben sürekli ciddi oyun oynuyorum aşırı şekilde. O zihnime gelen sorular beni artık yormaya, bunaltmaya ve içinden çıkılamaz bir hale getirmeye başlamıştı. Çünkü bilgisine güvendiğim birkaç insana da sürekli danışıp sormaya çalışıyordum ama bir türlü aradığım o hem sorularıma cevap olacak hem de bana böyle bir yol gösterecek. Hani tamam bu soruyu cevapladım, bir de şuradan gitmem lazım, artık bunu yapman lazım gibi bir yol gösterecek bir şeyi bir türlü bulamıyordum. Öyle bir şeye ihtiyacım vardı yani. İçten içe onun ihtiyacını hissediyordum. Benim için artık iyice kötüleşmeye başladı. En çok keyif aldığım oyunlardan bile artık keyif almamaya başladım. Farklı bir psikolojide olduğum için artık ailemle de bir problem yaşamaya başlamıştım ara ara. Çünkü artık bir mesuliyetlerini yerine getirmeni bekliyorlar. Sorumluluklarını yerine getirmeye bekliyorlar ama öyle bir ruh halindeyim ki sorumlulukların hiçbirisini yapamıyorum yani. Ciddi bir sıkıntılı haldeyim. İşte o arada bu işte özellikle kaderle ilgili, hani kader nasıl oluyor, biz nasıl yaratıldık, ne için yaratıldık, buraya ne için geldik, nereye gidiyoruz? Bu soruların böyle hepsi kafamda dolanırken ya dedim ki bunun internette herhalde bir şeyleri var. Zaten bütün gün internetteyim, oyun oynuyorum, bilmem ne yapıyorum. Ya bu soruların birini bir YouTube'a yazayım ya, ne olacak ki? Belki bir şey bulurum. Kaderle ilgili bir şey yazdım, işte nasıl oluyor, biz nereye, ne için yaratıldık, Allah bizi biliyorsan işte niye yaratıyor falan, böyle bir şeyler yazdım. Orada Mehmet abinin bir tane kader videosu çıktı. Açtım, böyle 20 dakika falan izledim. Tam anlayamadım ama bir şey orada beni tuttu. Dedim ki ya tamam, burada gerçekten aradığım bir şey var. Aradan vakit geçti, bir daha izledim o videoyu. Sonra başka bir iki tane video daha çıktı farklı konularla ilgili. Onları izlemeye başladım. Ben de artık orada bir açılma olmaya başladı. Niye yaratıldığım, kader meselesi nasıl, Mehmet abinin dersleri, bunlarda bende aşama aşama açmaya başladı. Hatta bir tane evde Risale-i Nur'dan Tarihçi Hayat diye bir kitabı buldum. Onu Antalya'ya giderken yanıma aldım. Ben bunu orada da okurum diye. Gittim ve gerçekten orada da okumaya devam ettim işte. Bizim etütlerimiz falan oluyordu. 3 saat diyelim etütümüz var. Ben 1 saat ders çalışıyordum. Kalan 2 saatte açıyordum, Risale-i Nur okuyordum. Onu okuyor artık zaten ciddi bir hayalhanem takipçisi oldum. Öyle devam etmeye başladım. Benim artık içimde bir ateş oluşmuştu yani. 12. sınıfta çalışmaya başladığımda niyetim artık şeydi. Ya ben kazanacağım, hayalhanemin olduğu bir yere gideceğim ve gerçekten burayla tanışacağım. Ben gideceğim, hem destek olmam lazım. Ahir zamanın sıkıntılarında artık ben kendimi muhafaza edemiyorum tek başıma. Beni anlayacak insanlar lazım, dertleşeceğim insanlar lazım. Üniversite hayatında günahlara karşı destek alacağım birileri lazım. Onları keşfedebilmek adına hem de zaten vefa duygusuyla, sevkiyle artık hayalhaneme geldim. Risale-i Nur'ları artık okumaya başladım ve Mehmet abinin derslerini de izlemeye başladım ya. Orada bir cümle vardı. 20. Mektup serisinde geçiyor. Üstad Hazretleri şöyle diyor. İnsaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Marifetullah kelimesi benim hayatımı değiştiren kelime, bu benim hayatımı değiştiren nokta oldu. Allah'ı tanıma amacını gerçekleştirebilmek için en uygun ortam zaten hayalhanemdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok merak eden bir insanım. O zamanlarda da Mehmet abi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin serisine başladı. Siyer serisine. Şu an Hayalhanem kanalında izleyebilirsiniz. 8. videoya geldiğimizde o videoda böyle bir sahabenin yaşadığı bir anı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir namaz kılıyorlar. O sahabi de orada iman etmiyor. Yani içi, kalbi imana ısınıyor ama orada iman etmiyor.
10 yıl sonra iman ediyor ve şu pişmanlığı yaşıyor. Yani eğer diyor o 10 yıl önce ben iman etmiş olsaydım şimdi Hazreti Ebubekir'le birlikte ben de Efendimizin yanındaydım diye hani kendisine şey yapıyor. Ben de çok şaşırdım. Yani sahabi dedim. Ondan sonraki gelen her alimden daha üstün bir mertebede sahabi olduğu için. O bile böyle bir pişmanlık duyuyorsa dedim. Yani ben hayatımda hiçbir şey yapmamışken çok daha fazla pişman olurum gibi hissettim böyle. Ve o pişmanlık orada kafama dank etti. Dedim o zaman Mehmet abi de bu kadar çağırıyor. Gelin diyor. Bakayım ne var? Yani bir gideyim bakayım dedim. Şeytan benimle uğraştı. Yani dedi ki ya uzaktır zaten ne yapacaksın falan filan. Pazar günüydü. Ben de dedim ya ne kadar uzak olursa olsun bugünü buraya vermeye değer. Haritadan bir açtım baktım. Evime 15 dakika yürüme mesafesinde. Oraya gitmeden önce oraya böyle gidilip muhabbet edebileceğim, insanlarla konuşabileceğim, bana dinimin anlatılabileceği bir yer gibi düşünmüyordum. Çünkü kameralardan gördüğümüz kadarıyla hayalhanem sadece video çekilip paylaşılan bir yermiş gibi düşünüyordum. Sonra gidince bir baktım gerçekten çok samimi bir ortam. Yani insanlar sizi orada kucaklıyor. Beni hatta ilk Sinan abi karşıladı kapıda. Ve bana dedi ki sen buraya her gün gel dedi. Yani dışarıda bir işin yoksa bir şey yapmıyorsan. Ben de okuldan çıktıktan sonra her gün Hayal'e gitmeye başladım. Yani Risale-i Nurlarımı orada okumaya başladım. Kur'anlarımı orada okumaya başladım. Cevşenlerimi orada okumaya başladım. Böyle güzel bir geliş serüveni oldu. Tam bir gece var. O geceyi çok net hatırlıyorum. Ya evdeyim ama hani böyle hayatta değil gibiyim. Hani içim bomboş, eski neşem yok, şefkatim yok. Ben bunları özledim dedim kendi kendime. Ruhum o kadar aldı ki çıktım evden bir parka gideyim dedim. Yakında bir park vardı. Oturdum ağlıyorum yani içimden boşalıyor böyle. Ya Allah'ım dedim içimden. Dedim ben eski halimi özledim. Şefkat hissiyatını, sevmek hissiyatını özledim diye içinden dua etmiştim. Tam oradayken ya ben dedim namaza başlamak istiyorum. Çünkü ayetini hatırlıyorum. Göğsünün daraldığını biliyoruz ayeti var. O ayet aklıma geldi. Ben dedim namaza başlayacağım. Kalktım namazımı kıldım. Diğer gün namaza odaklıyım, işte dua odaklıyım. Böyle ilerliyorum. Ve önceden de hayale gelmiştim zaten. Devam videolar atıyor bize sürekli aile grubuna sağ olsun. Onları da hatırlıyorum az çok. Dedim izleyeyim gireyim bakayım hani ne bunlar. Girdim abi, girdiğim video beni anlatıyor. Acı çekiyorsan, ceza çekiyorsan Allah'ın seni temizlediğine işarettir. Ben de o an sonuçta ruh halim, hani kalben acı çekiyorum. Demek ki haram sevda olduğu için de acı çektiriyor deyip tekrardan daha da video izlemeye başladım. İşte Ya Baki Entel Baki videosunu izliyorum. Tek baki olan Allah, hani sonsuz sevgi sonsuza aittir. Eğer faniyi seversen acı çekersin, karşılık bulamazsın. Yemek yerken, yürürken, otururken sürekli Mehmet abi izliyorum. Ne varsa günahım onu bırakmaya başladım artık. Hayale gideyim artık dedim. İzledikçe çünkü doldum. Herkesin ruhunda bir sıkıntı var ve buna çare almaya gelmiş. Bunu hissettim orada. Bir kuvvet oluşmuş yani beraber olmuş herkes. Buna çare bulalım demişler. Risalelerle tanıştım orada o vesileyle. Ve Risale'de çok sevdiğim bir yer var. Haram sevmekte kıskançlık, firak ve mukabele görmemek elemi vardır diyor Üstad. Öyle bir hissettim ki o karşılık görememelerim dedim ya, deli gibi seviyorum. Hayaller kurmuşsun ve sürekli onunla beraber olmak istiyorsun. Onun üzerinden hayallerin gelişiyor. Ona bir incelik yapmak istiyorsun ama hiç bitmiyor ve karşılığını göremiyorsun. Ondan da bir şey istiyorsun ama dünyayı sana versin tatmin etmiyor. Bunu orada görünce ya çok şaşırmıştım. Sonra bu sevgiyi iletmemiz gereken bir yer var. Demek ki sevgi oranın değil. Bundan dolayı bunu bu kadar hissediyoruz. Tabii içimizdeki bu yaranın sebebi belki de kız arkadaşımdan ayrılmış olmanın verdiği bir boşluk da olabilir. Belki onunla doldurmaya çalıştım başarıları ama tatmin etmedi. Amerika'dayken bir video ile karşılaştım. Hayalhanem'in bir videosuydu. Video 20. mektup La Şerike Leh dersi. Videoyu izledikten sonra şunu fark ettim. Yani bana daha önce Allah'ı kimse böyle anlatmadı. Orada anladım ki aslında içimdeki boşluğun sebebi kız arkadaşımdan ayrılmam değilmiş. Ya da yeni başarılar elde etmekle o boşluğu dolduramazmışım. O boşluğu doldurmanın tek yolu aslında Allah'mış. Benim ruhum aslında Allah'a istiyormuş. Benim düşünce tarzımı çok değiştirdi. Bir video derken, 2 video derken, 3 video derken videoları izlemeye devam ettim ve Amerika'dan döndüm. Hayalhanem İstanbul'a gittim. Oraya gittiğimde gerçekten ağzım açık kaldı diyebilirim. Yani gitmeden anlaşılmaz. Kesinlikle gidip görülmesi lazım. Arka planda çok ciddi bir ekip var. Arka planda çok ciddi bir çalışma var. Yani sizin oraya gidip o atmosferi kesinlikle tatmanız gerekiyor. Çünkü sadece videodan ibaret değil Hayalhanem. Tabii oradaki derslere vesaire girmeye başladım. Ve her derse girdiğimde artık şarteller atıyordu benim kafamda. Daha önce hiç duymadığım meseleler öğrendim. Gerçekten şuna karar verdim. Bu dünyada bir amaç elde etmek gerekiyorsa bu ahirete odaklı olmalı. Çünkü ne diyor? Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlerin hiçbir kıymeti yoktur. Yani dünyada ne elde edersen et.
istediğin başarı, istediğin makam, istediğin para ahiretini kurtarmadığın sürece hiçbir kıymeti yok. Burası beni aldı götürdü. Böyle olunca yapmış olduğum dünyalık planların hepsini de iptal ettim. Tekrar bir Amerika'ya gitme planım vardı. Biletlerime kadar her şey hazırdı. Çalışacağım yer hazırdı. İptal ettim. Bu işte benimle bir katkım olabilir mi? Ben de bir işin ucundan tutabilir miyim diye düşündüm. Ve Hayalhanem Mersin'i ziyarete gittim. Bir haftalığına geldik. Kalma kararı aldık. Yani ben bundan sonra buradayım dedim. Ama yapılması gereken bir şey kaldı. Benim okulum İstanbul Teknik Üniversitesi'ydi. İstanbul'daydı. Ve ben Mersin'de kalma kararı aldım. Uğrunda çok çalıştığım okulu Mersin'e taşıdım. Burada Mersin Üniversitesi'nde okuyorum şimdi. Bakıldığı zaman aslında ilk başta çok tepki aldım. Yani niye böyle bir çılgınlık yapıyorsun, niye böyle bir delilik yapıyorsun dendi. Ama aslında ben burada bir şey fark ettim. Burada sonsuz hayatımı kurtarabileceğim, sonsuz hayatımın kariyerini inşa edebileceğim bir yer vardı. O yüzden o fedakarlık hiç gözüme gelmedi. Çünkü yine Risale'de geçtiği gibi onu kaybeden neyi bulmuştur ve onu bulan neyi kaybetmiştir. Yani ben aslında hiçbir şey kaybetmedim. Şu an Hayalhanem'in Mersin ve Mehmet Yıldız kanallarının sosyal medya ekibindeyim. Burada 15 kişilik bir ekibimiz var. Paylaşılan videolar o ekibin elinden çıkıyor. Hayalhanem'deki vazifem sosyal medyada video editörlüğü, video düzenleme gibi rollerde bulunmaktayım. Mutfakta vazifeliyim. Yeme içme işleri bizden sorulur. Daha önceleri sosyal medyada veya başka bir sürü yerde vazifelerimiz oldu. İş yerinde mesaiye saat 9'da başlıyorum. Günüm genelde ofiste geçiyor, iş yerinde geçiyor. Saat 9'dan ikindi vakti 4'e kadar kendi işimle meşgul oluyorum. Saat 4 olduğu zaman yavaştan iş yerinden çıkış yapıyorum. Hayal'e doğru gidiyorum. Oradaki işlerime geçiyorum. Yani saat ikindi 4'ten de gece 2'ye kadar ki zaman diliminde de Hayalhanem'deki işlerimi yapıyorum. Sosyal medya ekibindeyim. Hayalhanem Mersin, Mehmet Yıldız Instagram sayfalarının videolarını yapıyorum. Hafta içleri sabah 8 oldu mu biz bu amfide gözümüzü açıyoruz. Arada bir öğle arası dışında saat 4'e 5'e kadar burada dersler devam ediyor. Fakültenin derslerini, o komitenin derslerini aldıktan sonra saat 4-5 gibi buradan çıkıyorum ve doğrudan Hayalhanem'e geçiyorum. Orada sosyal medya ekibinin gerekli işlerini yürütmeye başlıyorum. Farklı platformlarda yaptığımız paylaşımların hazırlanması, konuşulması, toplantıları derken gece geç saatlere kadar çoğu zaman Hayalhanem'de mesaimiz devam ediyor. Hayalhanem'in YouTube'da paylaşmış olduğu editlerde işte editörlük yapıyorum, renklendirme yapıyorum, efekt yapıyorum. Bu konularda yardımcı oluyorum. Hayalhanem'de beni tutan şey aslında samimiyet oldu. Yani buraya geldiğimde hiç menfaati olmayan insanların benimle ilgilendiğini gördüm. Yani hiç benimle bir maddi menfaatleri yok. Yani benden istedikleri bir şey yok ama benimle ilgileniyorlar, bana yardım ediyorlar, bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. İmanımı takviye etmeye çalışıyorlar. Bu beni çok etkilemişti. Belki de Hayalhanem'de kalmamın ve devam etmemin bunda çok büyük önemi vardı. Yani çünkü ben İstanbul'dayken hem yüksek lisansta kendi üniversitemden devam edebilecek durumdaydım. Hem işimde kendi işime devam edebilecek durumdaydım. Ama Mersin'e gelince bunlar sekteye uğradı. Tüm amaç aynı bu menfaatsiz bir şekilde bu kültürü ve bu şeyi devam ettirebilmekti. Çünkü buradaki asıl gaye yani menfaati gözükmese de asıl amaç Allah rızasını kazanmak. Yani biz Allah rızasını nasıl kazanabiliriz diye buradaki insanlar bu işleri yapıyorlar. Seninle ilgileniyorlar, benimle ilgileniyorlar, gelen başka biriyle ilgileniyorlar. Kapıdan gelene çay ikram ediyorlar. Bu ekibin bir parçası olmak için ben de İstanbul'daki işimi de bıraktım. Üniversitedeki yüksek lisans fırsatını da bıraktım ve buraya geldim. Burada devam ediyorum. Burada bir yüksek lisans programındayım. Bilgisayar mühendisliğinde. Gayet memnunum çünkü burada insanlara bir şekilde dokunuyoruz. Yani gelen mesajlardan da insanlar memnun oluyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Yaptığımız şeyin insanlara tesir ettiğini görünce birazcık daha şevkle, birazcık daha gayretle yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın rızasında böyle yerlerde aramaya çalışıyoruz yani ekip olarak. Ailemle birlikte yaptığım iş anlamında Mersin'in birçok yerine mesela beton döküyoruz. Birçok büyük firmasıyla, inşaat firmasıyla ortak çalışıyoruz. Yani Mersin'de doğup büyüyünce, burada ticaret yapınca otomatik tüm şehirle bir alakan oluyor, bir çevren oluyor. Şimdi baktığın zaman bu kadar imkanın arasında şeytan nefis normalde ne ister? Ya senin zaten bir sürü iş imkanın var. Tamam mı? Maddi anlamda da iyisin. Sen niye gidip mesela Allah yolunda bir şeyler ekstra yapasın ki? Git evinde namazını kıl. Veya git işte orucunu tut, zekatını ver. Zekatın da en kralını ver ha. Yani böyle yaşa diye bir hayat öne sürüyor şeytan ama bunun böyle olmayacağını ben nereden anladım? Şimdi mesela bizim Hayalhanem'den ekibe baktığın zaman başhekim var, genel cerrah var, müteahhit var, mühendis var, fabrikatör var. Yani bu insanlara bakınca görüyorsun ki dünyevi anlamda çok bizim burada bir kelime var hani sağlam bir adam derler, anladın mı? Ama bu insanlar bütün dünyevi meşgalelerini, servetini, belki de makamını, his ve heveslerini, arzularını, kendi dünyevi hedeflerini
ana gaye yapmayarak gelip diyor ki ben burada Allah rızası için bir taş üstüne taş koyacağım. Ya şimdi bunu görünce böyle bir beyninden vurulmuşa dönüyorsun. Ya nasıl ya? Bu kadar imkanım var maddi imkanların arasında. Hepsinin önü açık. En basitinden bu adam gençliğini veriyor yani. Şimdi bu adamları gördüğüm zaman ilk etapta bana çok örnek olmuştu. Dedim ki Doğukan, senin bir şeylerin olması, yani maddi açıdan iyi olman asla sana bir cevaz vermiyor. Yani sen de Allah için bir şeyler yapmak zorundasın. Gelmeye başladım 2. haftada filan Mehmet abiyle tanışmıştım. Asay Musa kitabından başlamıştım o zaman. 11. Yücet İmaniye. Cenab-ı Allah'ın esmalarını, gücünü, kudretini, isimlerinin dünyadaki tecellilerini anlatıyor ama kainat kitabından anlatıyor. Abi bir an orada ağlamaya başladım yani. Şapur şapur ağlıyorum. Ya şimdi birisi girse açıklayamam ha. Yani okuduğun yerde duygusal bir şey yok ki, anlatabildim mi? Tevhid hakikati anlatılıyor, anladın mı? Belki şurada o dersi yapsak güle oynaya yaparız o dersi, anlatabildim mi? Ama yani o zamana kadar evet bir Allah var inanmışız ama kudretini, gücünü tam olarak anlayamamışız, anlatabildim mi? O zaman anladım ki biz abi iman ettik diyoruz ama tam olarak iman ettiğimiz zatı tanıyamıyoruz, bilmiyoruz. Bence insanın bunalımdaki hali, o her şeyi çok düşündüğü, bir türlü işin içinden çıkamadığı hali bence abi tevhide bağlanmadığından. İnsanın ruhsal bunalımlarının çoğu çok şeyleri razı etmeye çalışıyoruz, anlatabildim mi? Allah dışındaki birçok şeyi razı etmeye çalışıyor. Aileyi, eşi, dostu, evladı birçok şeyi razı etmeye çalışırken böyle bir bakıyorsun ki boğulmuşsun içinde ya. Hiçbir şeyi güzel götüremez hale geliyorsun. Oysa ki abi insanın kafası tevhid tam otursa, ya ben Allah'a razı edeyim ya ilk önce. Ben Allah'ın dediğini yapayım ilk önce dediğinde, her şeyi yerli yerine koyduğunda yani o zaman işler düzeliyor ya. O zaman bir şeyler daha yoluna giriyor. İnsanın hayatındaki kararlar daha huzur veriyor yani. Bir şeyler kötü gidiyor yine olacak yani. Yine hayatımızda her şey mi düzeldi? Yok, düzelmedi ama yola kötü gittiği zamanlar ruhun inanılmaz bir sıkıntıya girmemeye başladı. Çok şükür. Böyle bir etkisi oldu. Bir gün Mehmet abi böyle okuma yapıyorum. Sinan birlikte ölmeyelim mi ya falan dedi böyle. Şimdi bunu bir kere demedi. Bir kere dedi. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım abi, inşallah falan filan, böyle hani ne diyeceğimi bilemedim, anladın mı? Yani ama ikinci, üçüncü soruşunda böyle hazırlandım, tamam mı? Şunu dedim. Dedim ki abi birlikte ölelim mi diye sordu. Abi uğruna ölünecek daha güzel bir yol bilmiyorum dedim. Şu an yaklaşık 12 yıl geçti bu cevabı vereli. Hala bu geçerli. Yani uğruna yaşanılabilecek başka bir yol bilmiyorum. Hala bilmiyorum yani. Birçok insan yıllarca izliyor, bir kere adım atmıyor yani. Ben ilk izlediğim videoda adım atmıştım yani. Çünkü Mersin'deydim. Şimdi de İstanbul'dayız yani mesela. Yüzlerce değil binlerce insan bizi yıllardır izliyor. Ama böyle o ilk adımı atmıyorlar ya. İlk adımı atsa belki de hayatında bir sürü şey değişecek. Adım atmak lazım ya. Buradaki içerideki muhabbeti görmek lazım. Bir çıkıp piknik yapmak lazım birlikte. Bir çay içmek lazım oturup. Bir gülümsemek lazım birbirimize. Bunlar oldukça insanlar hayatları değişebiliyor. Yani öyle sadece video izlemekle bir yere kadar. Tabii ki video izleyerek birçok insanı namaza başlatmışız. Binler olmuştur, milyonlar olmuştur yani. Birçok kardeşimiz tesettüre girmiştir. Birçok kardeşimiz iman etmiştir yani. Ama buraya gelmenin manası başka. Hayalhanemde ya biz acaba kendi ahiretimizi nasıl kurtarırız diye ortak bir derdi olduğu için insanlar çok rahat anlaşıyorlar hayalhanemde. Herhangi bir alanda bir problemim olduğu zaman, bir derdim olduğu zaman çok rahat kendi ekibimdeki ya da başka ekipteki hayalhanemdeki birisiyle oturup çok rahat dertleşebiliyorum. Yani hiç aklıma şu gelmiyor. Ya bu adam benim arkamdan konuşur mu? Bir gün hani benim rahatsız olduğum, sıkıntı yaşadığım, üzüldüğüm birisini başka birisine anlatır mı gibi böyle bir kaygıyı asla taşımadan gerçekten dertleşebiliyorsun. Zaten dertleşebilmek o derdin gitmesinin en büyük vesilesi olduğu için bu şekilde çok ciddi samimi bir ortam var yani. Hayalhaneme geldiğiniz zaman içeriden herkes sanki 40 yıllık dostunuzmuş gibi konuşabiliyorsunuz. Buyurun gelin. Biz sizleri bekliyoruz.